Arkadaşlar bu hafta da PPR Motorsport kanalından herkese merhaba. Size güler yüzlü seslenmek istiyorum. PPR Motorsport'ta ürünler bitmez. Bu hafta da en çok sattığımız ürünlerden bir tanesi titanyum alüminyum kolumuz. 1500-1700 beygir setup olarak ürettiğimiz bu kol dizaynı titanyum, dediğim gibi titanyum alüminyumdan yapılmaktadır. Saplamalarını yine biz üretiyoruz. Takım çeliğidir. Yüksek temperli ıssal işleme uygulanmıştır. Şöyle dağları devirdiler ya. Evet, başlıyorum. Bu kol K20 C1, yani yeni FK2 ve yeni FK8 Tayfar. Yani yeni derken artık eskide kaldı ama biraz eskidiler ama yine yeni nesil turbo Tayfar. Turbo Tayfarlar için ürettiğimiz bir kol. Bu dizaynda özellikle şu üst bölgede gösterebilirim. Şurada bir faturalı derler, havşalı bir kesim var. Ortada bir boşaltmamız var. Bu burkulmayı, şu gördüğünüz boşaltma. Kol şimdi şöyle anlatayım. En üst noktadan kol hareket ediyor aşağı doğru. Krank alt ölü noktaya geldiği zaman 180 derecede. 180 derecede kol krankın stroğu ile alakalı şu açılara gelebiliyor. Şu açılara gelebiliyor. Bu açılara gelen kollarda yanal şurada stresler oluşur. Şu yan tarafta stres oluşur. Bu stresi buradan azaltabilmek için bölgesel olarak burada böyle bir kanal bulunuyoruz. Bu kanalda gerçekten biz bunu bilgisayarlı ortamlarda test ediyoruz. Çekme kopma testleri yaptık. Dayanıklılık testleri yaptık. Sıcaklık testleri yaptık. Bu şekilde bölgesel çalışmamız. Daha sonrasında burada normalde stokta, yani stok kolda tek yukarıda delik, yağlama deliği vardır. Pim yağlama deliği. Biz bunu ikiye çıkardık. Yine bunlar buralar havşa şeklinde, çünkü yağ bir yataklama yapıyor. Ondan sonra yağı burada bekletiyor ve içeri salıyor. Boşluk değerlerimiz çelik kollardan biraz daha düşük. Çelik kollar %4, veya 5,5 gibi oranlarda. Bunlar %3, %3,5 arasında bir değer oynuyor. Çünkü ısı transferiyle alakalı durumlar var. Bu kol için başka söyleyebileceğim, dediğim gibi titanyum alüminyum malzeme dünyadaki en kuvvetli malzemelerden bir tanesidir. Bugüne kadar üretilmiş. En kuvvetli alaşımlardan bir tanesidir. Kesinlikle bu kol hem hafif tasarımı, şimdi buna burada değinmek istiyorum. Buradaki tasarım özelliği şu: bazı firmalar bu kolları küt dümdüz yapıyor daha sağlam olsun diye, ancak bu doğru değil. Daha sağlam olması küt bir yapıyla, daha tok bir yapıyla değil de daha akıllı bir dizaynla alakalı. Gördüğünüz gibi buradaki açılı inişler, dediğim gibi ortasındaki boşaltma, kenarlarındaki havşalar, bu kenarlarındaki radüsler, bunlar çok önemli. Keza buradaki radüsler, bunlar hepsi biz programsal olarak ve çekme kopma test değerlerinde gördüğümüzde rakiplerine göre 200 megapascal daha çekme dayanımının olduğunu test ettik. Kollarımız bu şekilde. Bahsetmek gerekirse bir de şöyle bir şey var. Bu kolların, dediğim gibi 1500-1700 beygir setup'ı için bu kolları kullanıyoruz. Tabii 1000 beygir isteyen de var, kullanıyor. Ancak biz 1000 beygir kollara biraz daha hafif setup'lar yapabiliyoruz. Hill climb araçları oluyor, tırmanma yarışları. Onları bu asfalt tırmanma yarışlarında kullanılan araçlar çok yüksek devir oluyor. 900-1000 beygir arası, onlara biraz daha farklı bir dizayn uyguluyoruz. Bunlar dediğim gibi drag araçları için ideal kollar. Biraz saplamalarından bahsedeyim. Saplamalarımız vanadyum çeliğidir. Vanadyum çeliği saplamalarımızın ıssal işlemini çok özenle yapıyoruz. Vakum ıssal işlem yapıyoruz. Malzemeyi son bölgesine kadar işleyip bir stok bırakıp 0,5 mm stok bırakıp ıssal işleme gönderiyoruz. Temperleme işlemine. Temperleme işleminde malzeme ıssal işlemi görüyor. Issal işlemi de önemli. Biz fırında ısıtıyoruz. Fırında ısıttıktan sonra yavaş yavaş yüksekliğini arttırıyoruz. Birden soğutup ondan sonra malzemeyi tekrardan işliyoruz. Malzemelerin hepsi yüzey çatlaklığı testine giriyor. Testte yüzey çatlağı var mı? Çünkü yüzey çatlağı biliyorsunuz yürüyor. O yüzden de kol saplamaları çok önemli. Biz bu kol saplamalarında hepsini röntgene gönderiyoruz. Bir kardeş firmamız var. Orada röntgen yapılıyor. Röntgen yapıldıktan sonra bize geliyor. Eğer aralarında sıkıntılı olanlar varsa bunları ayırıyoruz. Eğer yanlış bir şey varsa, bu sayı fazlaysa ıssal işlemi tekrardan değerlendiriyoruz. Issal işlem prosesini değerlendirdikten sonra eğer bir hata varsa ıssal işlemciyi uyarıyoruz. Tekrardan, yani bu kollar ve saplamalar üretildikten sonra kesinlikle ve kesinlikle artık bütün işlemler bitti demeden bir röntgene giriyor. Röntgen, yüzeysel çatlaklar, malzemenin formuyla alakalı durumlar, hepsi bu işlemlerde ortaya çıkıyor. Ayrıca de bir optik ölçüm aletimiz var. Optik ölçümle de ölçümlerini yapıyoruz. Boy uzama var mı? Boylarda farklılık var mı? Çünkü üretim şekli hepsinin aynı boyda. Issal işlemden sonra bunlar tek tek kontrol ediliyor. O yüzden çok detaylı bir iş.
bir kol deyip geçmemek lazım. Bunları size aktarmak istedim bu haftada. Arkadaşlar izlemeye devam edin. Lütfen like atın ve kanalımızı takip edin. Daha fazla kişiye ulaşalım. Geçen hafta biliyorsunuz bir yakıt videosu çekmiştik. Herkese yararlı olsun diye. Yakıt videosunda kartlardan ulaşabilirsiniz. Sinan sol üst köşesini için bırakacak. Dediğim gibi bu haftada bu kadar. Herkesi seviyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.